Değerli dinleyicilerim, bugünkü korku hikayemizde Sakarya'nın Akyazı kırsalında meydana gelen ve gulyabani olarak tanımlanan bir varlıkla ilgili olayı sizler için anlatacağım. İyi dinlemeler. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre olay Ramazan ayının ilk günlerinde başlıyor. Köy sakinlerinden birinin sahur vaktinde yemek hazırlığı yaparlarken evinin kapısı çalınmış. Ancak kapıyı açtıklarında karşılarında kimseyi bulamamışlar. Sahurdan sonra sabah ezanına doğru aile yatmaya başladıklarında evin kapısının sanki bir tahta sopayla kapıyı kırarmışçasına vurulduğunu, kilidin ve kapı kolunun sürekli zorlandığını duymuşlar. Bu gürültü üzerine ev sakinleri kapıya koşmuşlar. Ancak yine kapıda hiç kimse yokmuş. Birkaç gün boyunca bu olaylar devam etmiş. Kapıların zorlanması, pencerelerin tıklatılması gibi olaylar köy halkını huzursuz etmeye başlamış ve bir bekçi dikmeye karar vermişler. Olaylar genellikle sahur vakitlerinde yaşanıyormuş. Bu vakitlerden birinde bekçilerden biri köy meydanında bağıra bağıra koşturmaya başlamış. Etrafta koşturuyor, çığlık atıp bağırıyormuş. Köylüler onu zar zor sakinleştirebilmişler. Sonunda bekçiye neler olduğunu anlattıklarında ise duyduklarına inanamamışlar. Bekçi, geceleri kapıları zorlayan ve camlara vuran kişinin çok uzun boylu, gece karanlığında neredeyse fark edilemeyen, üstü beyaz, altı siyah, upuzun, insan suretinde bir şeye benzediğinden bahsetmiş. Ayakları ters olmasına rağmen nöbetçi onu görür görmez çok hızlı bir şekilde ortadan kaybolduğunu ve ona yetişemediğini söylemiş. Bu olay üzerine de köy sakinleri jandarmaya haber vermişler. Aralarından biri şunları anlatmış. Kapıları zorluyor, camlara vuruyor. Sesleri duyduğumuzda peşine düşüyoruz ama bizler elimizde el feneri olmasına rağmen tarlalarda zor ilerlerken o şey her neyse karanlıkta hızlıca uzaklara kaçıyor. Bazen 20-30 kişi olup peşine düşüyoruz. Ancak her seferinde kaçmayı başarıyor. Evlerde gece uykusuz kalarak nöbet tutuyoruz. Ama 1,5 aydır ne olduğunu tam olarak anlamadık dedi. Köyün muhtarı ise şunları söylüyor. 1,5 ay önce başlayan olaylarda ilk başta mahallemize hırsız dadandı sandık. Herhangi bir hırsızlık olayı olmadı. Jandarma ekiplerine, kaymakamlığa bu durumu ilettik. Akyazı kaymakamı ise Yeniköy mahallesinde yaşayanların kaymakamlığa gelerek şikayette bulunduklarını teyit etmişti ki talimat üzerine jandarma ekipleri köye gidip araştırma yapmaya başlamışlar. Ancak herhangi bir sonuç çıkmamış. Olaylar bir noktada sona ermiş ancak o köye gelen varlığın ne olduğu veya kim olduğu hala açıklığa kavuşturulamamış. Kimisi bütün bu yaşananlara çocukların yaptığı bir şaka derken kimisi de köyün ıssız tarlalarına dadanan bir gulyabani olduğunu söylüyor. Araştırdığımızda karşılaşacağımız tek olay bu değil. Daha bunun gibi onlarca olaya Anadolu köylerinde rastlanmış. Peki yaşlılarımızın bizi korkuttuğu, köy hikayelerinde sıkça rastladığımız gulyabani aslında nereden geliyor? Türk mitolojisinde karşımıza çıkan gulyabani, gezginlere ve yolculara uğrayıp onları mahveden bir canavardır. Anadolu kültüründe Ağaoğlu Baba ile beraber anılmış ve insan yedi düşünülen kocaman, uzun sakallı ve asalı bir dev olarak tasvir edilmiştir. Gulyabani korkunç bir varlık olup geceleri ıssız bölgelerde ve mezarlıklarda dolaşan kişilerin gözüne görünür. Vücudu tüylerle kaplı, kocaman, pis kokulu bu acayip varlığın ayakları tersinedir. Gündüzleri mezara girer, geceleri ise hortlayıp çıkar. At binmeyi ve at kuyruğu görmeyi ve çocukları çok sever. Bazı araştırmacılar bu varlığın ilk olarak Arap rivayetlerinde görüldüğünü söylüyorlar. Bu şeytani varlık günümüzde farklı kültürlerde yeti veya koca ayak olarak da karşımıza çıkıyor. Buna göre bütün vücudu sarı kızıl tüylerle kaplı bu insanımsı çirkin varlık dağ yamaçlarında ve kimsenin yaşamadığı çöllerde akşamüstünden itibaren ortaya çıkar. Avcılara yaklaşıp onlarla insan gibi konuşur. Bir şeyler ister. Sonra onlarla güreş yapmayı önerir. Avcı kazanırsa gulyabani sessizce çekip gider. Ancak eğer gulyabani kazanırsa avcı uzun zaman hasta yatacak demektir. Gulyabanilerle ilgili olarak anlatılan bir başka söylenceye göre ise gulyabani
çöllük ve harabe bir yerde yalnız başına yatan kişinin ayağının altını yalaya yalaya kan çıkacak kadar inceltir. Sonra ölünceye kadar onun kanını içer. İşte bizim halk kültürümüzde gulyabani olarak bildiğimiz bu varlık, bazı başka kültürlerde ise karşımıza bu şekillerde çıkıyor. Gulyabani hakkında çok şey anlatıldı. Kimi uzaylılar yahut Anunnakiler tarafından işgal öncesi gönderilen bir istihbaratçıdır tarih okuması, siyasete merakı, gözlem yapması bundan dedi. Kimi insan kılığında Kaf Dağı'ndan dünyaya sürülmüş bir ifrit olduğunu, yüzlerce yıl ömür sürdüğünden tarihi bundan bildiğini, pek çok kılığa büründüğünden dolayı birden fazla rol yapıp farklı karakterlere bürünebileceğini söyledi. Kimi geçmiş zamanlarda kendi zamanını ararken tarihsiz bir şekilde karanlık çağlardan günümüze gelen bir zaman gezginidir. Zaman makinesi icat ettiğinden tarihi yaşarmış gibi anlatması doğaldır dedi. Kimi de son büyücülerdendir. Gücünü harcamaz, kendini göstermez, her 60 yılda bedenini yeniler, hem tarihe hem gizli bilimlere merak salması bundandır dedi. Aynı zamanda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın boş inançlarla dalga geçtiği eğlenceli bir romanında adı. Gulyabani romanı yönetmen Ertem Eğilmez tarafından Süt Kardeşler filmiyle de 1976'da sinemaya uyarlandı. Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda ve Kemal Sunal'ın oynadığı sinema filminde kocaman başı, iri yarı boyu ve korkunç yürüyüşüyle canavarı andıran Gulyabani kılığına giren kişi konakta yaşayanları geceleri korkutuyordu. Ayrıca Gulyabani anlatılan masallarda da bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir yaratık olarak tasvir edilir. Değerli dinleyicilerim, Gulyabani hakkındaki hem olayın hem de bilgilerin olduğu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.